people. I will no longer allow any of you. Evet dostlarım ve canlarım, bugün an itibariyle Joker 2'yi izledim ve aşırı derecede nefret ettiğim değil de aşırı derecede sıkıldığım ve baydığım bir yapım olmuş. Çünkü yapımı izlerken fark ettim ki dostlarım aşırı ruhsuz, aşırı karanlık ve bazı sahneler o kadar sıkıcıydı ki bu yapımı neden izliyorum veya bu yapımı izlemeli miyim gibi düşüncelere kapıldım. Ki zaten Joker'in birinci filmini ayla bayla izledim. Aşırı güzeldi. Hem temposuyla hem yönüyle hem de içinde bulunduğu renklerle birlikte izlerken çok fazla keyif aldım ama bu yapımdan çok fazla nefret ettim. Çünkü bu yapım aslında para için bir yapımı yapmamak gerektiğini ve yapılırsa sonucunun ne olacağını çok güzel bir şekilde bize gösterdi. When I first saw Joker, when I saw you. Kısaca size Joker 2'den bahsedeyim dostlarım. Bildiğiniz gibi Arthur Fleck dostumuz en son sunucuyu öldürdükten sonra polisler onu yakalamış ve ardından onu tımarhaneye kapatmışlardı. Tabi bütün her şey bundan sonra başlıyor. Dostumuz Arthur'un ceza almasıyla birlikte Harvey Dent ortaya çıkıyor ve Harvey Dent kendisi de diyor ki Arthur yaşamayı hak etmiyor ve Arthur'u öldürmek lazım diyor. Ondan sonra dostumuz Arthur da ölmemek için ve hayatta kalmak için kendi mahkemesinde savaş veriyor. Bir sürü şeyle yüzleşiyor. Gardiyanların zorbalığıyla tutun da çevredeki baskısına kadar çok gerilimli, aşırı karanlık ve aşırı derecede monoton bir yapım olmuş dostlarım. Yani özellikle yapımın içerisindeki bazı karakterler çok sıkıcı bir hal almış. Mesela birinci karakter Harvey Dent. Harvey Dent'in çıktığı sahnelere baktığımız zaman o kadar az ki dostlarım. Harvey Dent konuşuyor gidiyor, konuşuyor gidiyor. Bildiğiniz gibi Harvey Dent'in kendisi çok iyi bir savunmacı ve genelde konuştuğu zaman bütün gözleri üstüne çekiyor. Diğer yapımlarda da zaten Harvey Dent'in karizmasını ve Harvey Dent'in duruşunu çok güzel bir şekilde gördük ama bu yapımda çok az bir şekilde gördük. Özellikle Harley Quinn'i saymıyorum bile. Bana göre soracak olursanız yapımın içerisinde Harley Quinn en fazla hangi Harley Quinn olmamış derseniz bu Harley Quinn olmamış. Tamam, bir yerde artık bir aurası var, bir yerde bir çekiciliği var ve bir yerde Joker'i etkilemek için bazı şeyler yapıyor ama bu da çok az oluyor ve bir yerden sonra Harley Quinn bizi yapıma neredeyse hiç çekmiyor. Yani Lady Gaga evet bazı sahnelerde oynamış ama bazı sahnelere de baktığımız zaman diyoruz ki ablacım sen neler saçmalıyorsun, yapma bu hareketleri falan yapıyoruz. Çünkü yani Harley Quinn olalı böyle bir rezalet görmedi gerçekten. Bahsedeceğim kişi ise ana karakterimiz Arthur Fleck. Dostlarım, canlarım, bildiğiniz gibi diğer Joker filmlerinde genelde Joker'in en büyük üstünlüğü sinsiliği ve zekasıdır. Burada Joker'in ne sinsiliği, ne zekası, ne duruşu ne de herhangi bir şey söz konusu. Joker'e baktığımız zaman Joker burada sürekli eziliyor ama hiçbir şekilde kendini savunamıyor. Hiçbir şekilde o Jokerliğini bize gösteremiyor. Yapımın sonlarına doğru evet bir tıkır bir Joker oluyor ama o da bir yerden sonra gidiyor. Tamamen Arthur Fleck'in çaresizliğini, Arthur'un nasıl da dibe battığını ve en sonunda da nasıl da hüsran olup yıkıldığını görüyoruz. Ama şöyle bir olay var dostlarım. Bildiğiniz gibi Joker ölmekten de öldürmekten de hiçbir şekilde çekinmeyen bir karakter ve Joker'in en büyük özelliği de hayatı hiçbir şekilde takmaması. Burada Arthur Fleck hayatı da takıyor, ölmeyi de takıyor, öldürmeyi de takıyor ve kendi iç dünyasında yaşadıklarını biz zaten aşağı yukarı görsek de yine de karakterin o çaresizliği, yine de o Joker olamaması, yine de o acınasılığını görünce diyoruz ki yapmayın be. Vallahi Joker karakterini bu hale getirmeyin diyoruz. Çünkü birinci filmdeki Joker nasıl da hatırlarsanız dostlarım oradaki Joker de ezikti, yıkıktı ama ve lakin yine de kendisi ön plana çıkıyordu. Yine kendini küllerinden var ediyordu. Sisteme fuck off çekip başta olan kişileri indirip ardından kendini farklılaştırabiliyordu. Yani bizim Joker'de en fazla sevdiğimiz şey de bu. Ama burada Joker'i Joker yapan neredeyse hiçbir şey yok. Ortada bazıları Joker'in Joker olduğunu, bazıları da Joker'in Joker olmadığını söylüyor ve sadece Joker'de hepsinin arasında gidip gelen Arthur Fleck karakteri oluyor. Yani bana göre soracak olursanız birinci film çok kaliteliydi, aşırı güzeldi. İzlerken çok fazla zevk aldım. İkinci film ise tam benim için bir zaman kaybıydı. Yapımcılar da bunun farkında olacak ki zaten son sahnede spoiler gibi olacak ama Arthur'u öldürdüler. Neden bu spoiler'ı veriyorum dostlarım? Size yapımı izlememeniz için. Yapımı izleyenler de buradadır. Eminim bu spoiler'ı verdiğim için mutludurlar. Zaten bana göre soracak olursanız bu ikinci yapımı sırf birinci yapımın başarısı dolayıyla ve sırf da daha fazla para kazanabilmek için yaptılar. Ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar ve en sonunda kimsenin beğenmeyeceği bir yapım ortaya çıkınca da büyük ihtimalle senaristinden tutun da yönetmenine kadar hepsinin diyeceği tek kelime şu: biz bir yapım yaptık ama kimse bunu anlamadı. Bizim yapımımız çok derin bir yapımdı. Evet abi, çok derindi. O kadar derindi ki o derinlikte boğulduk çıktık şimdi.